İlyas'ım, aslan oğlum benim. Sana bir şey olsaydı şu deryalar içimin yangınını söndüremezdi. O kalleşlerin gücü bizi yıkmaya yetmez hanım. Sen müsterih olasın. Hoş geldin İlyas. Hoş bulduk. Şükür kavuşturana. Nerede kaldınız oğlum? Telaşlandık başınıza bir şey geldi diye. Birkaç çakal yolumuza engel olmaya çalıştı hala. Biz de deryaların kurtları kimmiş onu gösterdik. Ben demedim mi size? Bunlar geç kaldılarsa muhakkak kafirleri tepelerler diye. Hızır'la Piri Meryem'i alıp dönmedi mi daha? Dönmediler. Kareli, Antoine'la Leonardo'yu mahzene götürdüm. Buyruk senindir reis. Haydi gülle topuk. Düğünün büyüğünü cenk meydanında yaptık. Şimdi sıra geldi İlyas'ımla Ester'in düğününe. Hazırlıklar tamamlansın. Şunu dersin Famurcu. Piri ile Hızır Meryem'i alıp döndükten sonra düğünümüz de başlayacak. İnşallah. Ne oluyor orada? Siz kimsiniz? Hızır. Pietro casus takmış peşinize. Bizi yakalamak için. Gelin bir kuytuya geçelim. Ayşe, Niko, ortalığı kolaçan edin. Bunca vakit kaleden çıkmayınca telaşlandık Meryem. Akşama da çıkmasaydın kaleyi basacaktık. Anca imkan bulabildim. İçerideyken de sizin pusuya düşürüleceğinizi öğrenmiştim. Neyse ki sağ salim kurtulduk. Casuslar takip ettiğine göre karadan kaçmamışsın. Pietro nasıl azat etti seni? Artık beni elinde tutmasının bir anlamı kalmadığını söyledi. Belki de beni takip ettirip size ulaşmak için bıraktı. Derdi neymiş peki seninle? Kitabın sırrı meselesi mi? Yoksa başka bir şey mi? Kitap meselesi tabii. Başka ne olacak ki? Venedikli Leonardo esir alınmış. Aldık. Oruç Reis İskenderiye götürdü. Esir aldıysak senin payın büyüktür. Öğrendiğime göre Leonardo Hristiyan aleminde çok önemli biriymiş. Bu mevzu başımıza büyük iş açacak. Şimdi ne olacak? Tüm cihan üstümüze gelse kâr etmez Meryem. Onların bize karşı en büyük silahıydı Leonardo. Hristiyan Birliği'nin kilidiydi. O kilit bizim elimize geçti. Leonardo'yu onlara karşı silah olarak kullanacağız. Ve vakti gelince de evvela Pietro'yu, sonra geri kalan herkesi kan kusturacağız. Gelenler var. Acilen gitmemiz lazım. Haydi. Kuzey kapısından çıkıp limana varalım.
Meryem'i takip eden askerlerimiz öldürülmüş efendim. Hızır yaptı bunu. Ama sadece onun işi değil bu. Kalimnos'ta gezen Osmanlı casusları var. Kim bunlar? Tespit edemedik henüz. Ama öğrendiğimize göre başlarında Piri Reis adında bir Osmanlı denizcisi varmış. Duydum bu ismi. Tehlikeli bir adam o. İskenderiye'deki adamlarımıza haber yollayın, hemen Piri Reis'in işini bitirsinler. Kalimnos'taki Osmanlı casusları da kafası kesik tavuk gibi dolaşsınlar ortalıkta. Emredersiniz efendim. Akşama da İlyas'ın düğünü olacaktır. Adamlara söyle, kana bulasınlar o düğünü. Bize vurdukları darbeyi kanla ödeteceğim onlara. Hızır. Şu Venedikli Leonardo. Hristiyan devletler arasında itibarı olan biri. Bizzat Venedik Doçu'nun ailesinden. Kalimnos'tan beri bana bu adamı sorarsın. Ne olur sana Meryem? Niye bu kadar dert oldu bu adam sana? Ben sadece elimizdeki Leonardo yüzünden bütün Hristiyan aleminin üstümüze gelmesinden kaygılanırım. Senin gözlerin şimşek çakardı. Cesaretin ordulara kafa tutacak denli pekti. Ama o Meryem gitmiş sanki. Bilmediğin bir şey mi var Meryem? Yok. Ben sadece düşüncelerimi söylerim. Kabahat ettiysem kusura bakma Hızır. Kabahat olan düşüncelerini söylemen değil. Düşüncelerinin korku barındırması. Neyse. Sen şunu bil. O Leonardo elimizde kalacak. Onun üzerinden Pietro'yu da, Hristiyanları da yerle bir edeceğiz. Benim sana tavsiyem. Sen o zamana kadar içindeki şu kaygılardan kurtul. Eski Meryem ol. Signor Barbarigo, Venedik'ten dilediğiniz kadar altın getirtebilirsiniz. Bunlara fidye olarak verirseniz bizi bırakabilirler. Sen korsan olduğun için her şeye altın üzerinden bakıyorsun. Ama Oruç bildiğin denizcilerden değil. Daha büyük hedefi var. Bırak evlat. Oo ihtiyar. Yine karşılaştık. Uzun yoldan geldiniz, acıkmışsınızdır. Ah ihanetten daha zalim olan merhamet. Siz bu davranışlarınızda kaç sadık Hristiyanı kendinize çektiniz. Ben onlar gibi değilim. Boşuna uğraşma. Biz rızayı ilahi üzere yaşarız. Bu davranışımız da Allah rızasını kazanmak içindir. Gönüllerin mührünü çözmek bizim ne haddimize. Hidayete erenlerin nasibi varmış. Senin nasibin yoksa biz ne yapsak fayda etmez. Anlayamadığım bir şey var. Siz inandığınız Tanrınız için önce bizimle savaşıyorsunuz, bize esir düşürüyorsunuz.
Sonra yine o inandığınız Tanrınızın rızası için bize merhamet gösteriyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Bizim dostluğumuz da, düşmanlığımız da Allah rızası içindir. Biz fitne ve zulme düşmanız. Bizim savaşmaktan gayemiz yok etmek için değil, ıslah etmek içindir. Savaşmadan evvel emam teklifinde bulunuruz. Yok eğer kabul etmezse zulüm ve fitne yayılmasın diye düşmanımızı kuvvetimizle bastırırız. Bu mağlubiyetten pişman olur, ders çıkarırsa o artık bizim düşmanımız değildir. Bu merhamet de bizden değil, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun buyruğunu yerine getirmek içindir. O bize esirlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin emrini verir. Yani gördüğünüz her şey bizden değil, ondandır. Onun bize mühim bir vasiyeti de bizi öldürmeye gelenlerin bizde dirilmesidir. Hadi. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Sağ olun, buyurun efendim. Sen bana bu baharatlardan birer ok katarsın. Hemen taraflıyorum. Duyduk ki Oruç Reis'in himayesinden çıkıp hana geri dönmüşsün. Şahbaz'ın yağlı kapısını bulunca postu serdin tabii. Kurnaz kadınsın Isabel. Kurnaz kadınsın. Sen nasıl benimle böyle konuşuyorsun densiz? Arkadaşınıza nasıl vurursun sen? Bir de hatun kişiye arkadan sopayla saldırırsınız ha. Reziller. Bre keserim hepinizin kolunu kanadını. Gel kızım. Yeniçeriler. Bildirin şu densiz köpeklere haddini. Gelin ulan buraya. Kadına saldıramak ha. Sağ olasın hala. Nasıl etmeyesin kızım? Her yerde olur böyle densizler. Ben de seni toyumuza davet etmeye gelirim. Akşama konakta İlyas'la Ester'i baş göz edeceğiz. Senin de iştirak etmeni isteriz. Çok sevindim İlyas'la Ester için. Ama benim gelmem doğru olmaz. Neden olmasın kızım? Bizim ocağımız her daim senin ocağın. Görmez misin Hüma Hala? Herkes beni Oruç'a ihanet etmiş olarak görür. Kabul edemem bunu. Bir de şimdi bütün bu olanların üstüne Toy'a gelirsem oradakilerin tadını kaçırmış olurum. Sağ olasın ama. Ben Toy'a gelmiş kadar oldum. Siz eğlenin. Oradaki bir iki densiz, kalleş esnafı mı ciddiye alırsın? Bak kızım, ne Oruç ne de biz senin ihanet ettiğini düşünürüz. Hem gelirsen çok mutlu oluruz. Bir de senin gönlün bir nebze olsun ferahlık bulur. Hadi Allah'a ısmarladık.
Hatun. Ne o? Yanında çalıştıracak adam mı ararsın İskenderiye'de? İskenderiye esnafının içinde adam olsa çalıştırırdım belki. O da ne demek? Esnaf bir olmuş. Tek başına bir kızı çarşının ortasında hırpalar. Hani Memlük askeri? Hani Memlük adaleti? Bu densizliği Osmanlı mülkünde yapsalar, önce falakaya yatırır, ardından eşeğe ters bindirir, çarşının ortasında dolaştırır, rezil kepaze ederdik. Neyse ki burada da biz yetiştik de Osmanlı usulünce sağladık adaleti. Bırak şimdi bunları da. Şu hancı kızı İzabel'le ne konuşurdun sen? Yoksa onun mu yanında çalıştırmak isterdin? Sen bu kadar düştün mü? Yoksa çaresizlikten? Hüma Hatun. Ne kadar çırpınırsan çırpın, o başına ördüğüm ağlardan kurtulamayacaksın. Şu İskenderiye'de tek bir kişi bile bulamayacaksın yanında çalıştıracak. Payitahttan beklediğiniz kişiler konağa geldi Hüma Hatun. Firuze Hatun, meraklanmayasın. Biz o işi de Osmanlı usulünce çözdük evvelallah. Bundan gayrı Memlük toprakları da esnaf edebi, esnaf ahlakı nasıl olurmuş görecek. Denizcilikte azimli olasın ki hak sana fetihler bahşeder belki. Her yolda bir mürşidi kamil gerek. Bir denizci ilim ile amil gerek. Keskin kılıcını bırakıp sivri kalemine sarılmışsın Piri. Her kişinin hayatı keskin kılıçla kalem arasında geçen vakittir Niko kardeş. Hem harita var hem de yazı. Nedir bu kitap? Kitab-ı Bahriye koydum adını. Hem hatıralarımdan bir dem kaydederim, hem çizdiğim haritaları koyarım, hem de deryaların malumatlarını yazarım. Ya bu haritacılık öğrenmesi çok zor iş. Pire, sen nereden merak saldın bu işlere? Nasıl daldın ilmin denizine? Demek sana bu deryalar dar geldi. Benim ummanıma dalmak istersin. Gel o vakit. Bütün hikayem işte burada. Kroya Kalesi'nde başladı. Venedikliler. Demek Kroya Kalesi'nin haritasını çiziyorsun gizlice. Türk casusu. Yakalayın. Getir bakayım. Ver şunu. Ver. Bu haritaya göre saldıracaktınız Kroya Kalesi'ne değil mi? Ama
Şimdi ben bunu yırtacağım. Sonra da seni geberteceğim. Yapma! Yırtma onu, yırtma! Türk akıncı bu! Saldırın! Korkma evlat. Bu ayl zalime zeval vermek için uzanır. Mazluma umuttur. Ver elini. Ver. Neylersin buralarda? Serhat köylerinden misin? Anadolu'dan. Ay. Orduyu Hümayun'a gizlice karışan çocuk. Bu mudur Derviş Hüseyin? Budur sultanım. Orduya gizlice karışman, sultanı kandırmaya cüret etmektir. Suçun çok büyüktür çocuk. Şimdi söyle bana. Sen kimsin? Kimlerdensin? Karaman eşrafındanım sultanım. Adım Muhyiddin Piri'dir. Kemal Reis'in yeğeniyim. Demek sen bizim meşhur Azap Reisi Kemal Reis'in yeğenisin. Lakin bu seni suçtan kurtarmaz. Ancak makbul bir sebebin varsa affedilirsin. Var mıdır? Bütün sebebim ondadır sultanım. Demek sen harita ilmine vakıfsın. Maşallah. Devletimize yardımım olsun istedim sultanım. Belki bu çizdiğim harita size yardımcı olur. Tek gayem buydu. Kalenin mevkiini doğru tespit etmişsin. Bak, mikyasını da 1'e 500 kesir yap ki engebelerle yollar da belli olsun. Maşallah. İyi niyetini ehil tavırla da pekiştirmişsin. Affedilmen için kafidir. Şunu bil ki evlat. Kağıtlara çizdiklerimiz yalnız gördüklerimizdir. Biz asıl haritayı gönlümüze, ruhumuza, hayallerimize nakşetmişiz. Orada bütün cihan Allah'ın adaletiyle nurlanmayı bekleyen bir kızıl elma gibi yatar. Dilerim ki Cenab-ı Hak'tan bir gün bütün cihanı çizesin, önümüze seresin. Biz de senin cihan haritana bakıp kızıl elmamızı yad ederiz. Maşallah. Derviş Hüseyin Bey, Kroya Kalesi fethine
Muhittin Piri de katılacak. Ferman sultanımızın. Nedir vaziyet? Evrana solu Ahmet Bey. Ya şark ya garp kapısından hücuma kalkmamız icap eder. Peki sen ne düşünürsün Derviş Hüseyin Bey? Siz hangi cihetten emrederseniz oradan taarruza hazırız sultanım. Emir, ferman yüce sultanımızındır. Muhittin Piri. Emredin sultanım. Madem harita ilmine vakıfsın, bak bakalım şu haritaya. Sence hangi cihetten hücum daha münasiptir? Şark da garp da açıktır. Ama şarkın toprağı taşlıdır. Atlar zorlanabilir. Garptan hücum daha münasip görünür. Emri ferman yüce padişahımızındır. Ben de öyle düşündüm. İyi bir haritacı olacağına şimdi kânem. Sultanım, af buyurun. İlk kez bir çocuktan taarruz fikri aldığınızı görüyorum. İstişare Derviş Hüseyin. İstişare Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin sünnetidir. Ayrıca çocuğa değil, çocuktaki ilme itibar et. Önce Allah'ın emirlerine itaat, sonra Peygamber Efendimizin sünnetiyle icra et. Ve de ilme hürmet. Bizi zafer yoluna taşıyan da bu şiarımızdır. Ya Allah. Gayrı sıra kılıçlardadır. Kroyo Kalesi'ndeki küfrün bataklığını kurutacağız. Hak gelecek. Batıl zahil olacak. Ya Allah! Allahu Ekber! Destur! Fatih Cihan Sultan Mehmet Han Hazretleri! Yiğitlerim, aslanlarım, Allah'ın inayetiyle, sonra kılıçlarımızın kudretiyle zulmü ve küfrü bu kaleden kazıdık. Bize bu kalenin fethini nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Amin. Ya Rabbi, biz ki senin davanı cihana hakim kılmak için sefer eden kullarınız. Zafer yalnızca sana aittir.
büyük davan uğrunda nice seferlerde galip gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, gayemiz rızayı ilahidir. Nizamı alemdir. İntizamı devlettir. Bizi bu yolda daima muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Cihana İslam nuruna hakim kılmak, Türk'ün sancağını dikmek kızıl elmamızdır. Bu gayeye erişmemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. La galibe illallah. Allahu Ekber. 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 Anlayacağın, içimizdeki cevher bizi bu yola çıkardı. Ama fetihlerin babası Sultan Mehmet Han bu cevheri parlatan el oldu. O gün Büyük Fatih'ten aldığımız el bize bir ömür usanmadan gayret etmek için kafidir. Ha, o el o gün bize kötek de atabilirdi. Ama olsun. Hünkâr köteğinin de bir hikmeti çıkardı herhalde. Peki sana yardım eden bu Akıncı Bey'i, ona ne oldu? Görüşür müsün hiç? O günden beri hiç görmedim. Görsem elini öpüp kucaklaşmayı ne çok isterim. Bir gün elbet karşılaşırız inşallah. Yerimize, ocağımıza, gölgemize hoş gelmişsiniz ahi kardeşler. Hoş bulduk Hüma Hatun. Devletimizden hususi zanaat erbabı rica etmişsiniz. Devletimiz de en seçme ahiler olarak bizi emrinize gönderdi. Devleti âliye var olsun. Sultanımızın ömrü bereketli olsun. Bundan gayrı İskenderiye'de kuracağımız atölyede halka ve hakka beraber hizmet edeceğiz inşallah. İnşallah. Şu hale bak. Memlük topraklarının göbeğinde Osmanlı ahileri temaşa eder. Gidişle Osmanlı nizamını bütün Mısır'a yayacaklar. Ama henüz Memlük kılıcı kınına girmedi. Ahilik erkanıdır. Bir vilayete yeni ahiler geldi mi, oranın büyüğünden destur alınıp merasim ve dua icra edilir. Ocak sahibi biziz ama yanımızda erkan bilen, muteber zatların destur vermesi münasiptir. Derviş Hüseyin Efendi buyursunlar. Ey beline elif gibi şed bağlamış ahi. Nereden gelir? Nerede durur? Nereye gidersin? Kâlu beladan geldim. Dar-ı fenada durur. Dar-ı bekaya giderim. Şeddin mührü nedir? La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah'tır. Beline ne saldılar? Salih amel saldılar. Diline ne saldılar? Zikrullah'ı saldılar. Yolunuzun nefesi kaçtır?
üçtür. Dilimiz kelime-i şehadette, elimiz cömertlikte, ayağımız ibadettedir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala'nın yüceliğini yad edelim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce, nurlu, aziz ruhu için. Padişahımızın devletlerinin bekası, gazilerin yardımı, İslam düşmanlarının mahvı için bu ahilik yolunu, bu erkanı kuranlar için, bu yolda sağlam kalanlar için, cümle Müslümanların sıhhat ve selameti için, Allah rızası için El Fatiha. Mübarek olsun. Amin. Ya bugün toyumuz var derim sana. Nesini anlamazsın ola. Baba oruç müsait değildir. Şimdi git. Konuş kendi reisle. Başka vakit gelsin. De haydi. Biz anlamayız düğün falan. Reislerimiz görüşecek dedik, görüşecek. Yoksa düğününüzü basarız, haberiniz olsun. Ne oluyor burada ya Leli? Daha ne olsun Piri Reis? Ha bunun sahipleri Müslüman reisler. Tutturmuşlar illa baba oruçla konuşacaklar. Böyle olmaz. Toyumuz var derim. Sonra gelin derim. Hala hadsizlik edenler. Adam sonra gelin der. Bas git uzatma mevzuyu. Sen kimsin de böyle konuşursun? Reislerimiz gelecek, görüşecek. İşte o kadar. Seni... Hasbinallah. Ya Leli. Sen git toy hazırlıkları yapan Demetlerle alakadar ol. Bunlar beni tanımazmış madem. Hem gidip dertleri neymiş bir öğrenelim. Hem de kendimizi tanıtalım. Ben de geleceğim seninle. Beraber tanıtırız kendimizi. Merak etme. Ben bunların dilinden anlarım. Tek başıma hadlerini bildirmesini de bilirim. Oruç layancıları, kafirlerle savaşıp Müslüman denizcileri sıkıntıya sokarlar. Yakında kafirler size de saldırır Sinan. O sebeple onları iyice kıskaca alın ki öyle başlarına buyruk savaşamasınlar. Merak etmeyin, ben arkanızdayım. Merak etme Şahbaz Bey. Onların ümüne çöker. Akıllarını başlarına getiririz. Biz varken onlar kim olur ki? Peki. Ne oldu sana? Reisle konuşmak isteyenler varmış. Kimse gelsin konuşsun. Sen kimsin? İtiniz de aynı şeyi sormuştu. Usulünce cevapladım. Önceden söyleyeyim de sonra sana da usulünce cevaplamayın. Ben Piri Reis. Demek Osmanlı'nın meşhur Piri Reisi sensin. İyi. O halde benim namımı da duymuşsundur. Yedi deryalı Şahbaz'ın hanına böyle girilmeyeceğini bilmez misin? Sen de benim namımı duyduysan bilirsin ki
Ben istediğim yere istediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım. Kısa kesin de meramınızı söyleyin. Kafirlere açtığınız savaş yüzünden Müslüman denizcilerin hiçbirine rahat vermeyecekler. İşlerimiz baltalanacak. Buna izin vermeyiz. Ya bizim gibi olursunuz ya da bundan böyle karşınıza bizi alırsınız. Bu deryalar hepinizin mezarı olur. Biz sizin gibi konuşan adam çok gördük. Hepsini de denizin dibinde balıklara yem ettik. Yani alemi İslam'ın hakkını savunmaktan vazgeçelim. Zulme sessiz kalıp köpeklik edelim istersiniz, öyle mi? Siz bu tasmayı kendinize yaraşır görebilirsiniz ama bizim boynumuz Allah'tan başkasına eğilmez. Biz cümle cihanı karşımıza almışız. Siz de karşımızda durursanız vuracağımız kelleler artmış olur. Sen kelleni nasıl kurtaracaksın? Bak etrafına. Buradan sağ çıkacağını mı sanırsın? Senin dilini keser, köpeklere atarım. Aklınızı başınıza alın. Lafımıza baş eğin. İyi de biz baş eğmeyiz. Başarırız. Sen kim olursun da benim mekanımda kan dökmeye cüret edersin? Seni parça parça eder, 7 deryaya gömerim. 3-5 korsan paçavrasına yaptığın efelik bize söker mi ulan? Sen kendini ne sanırsın çakal? Bizi iyi tanıyın, haramzade itler. Bu deryanın reisi de biziz, kılıcı da biziz, hakimi de biziz. Hükmü de biz koyarız, cezayı da biz keseriz. Bizim davamız deryalara gemi vurup yağma yapma davası değildir. Cümle kafiri Akdeniz'de yerle bir etme davasıdır. Davamıza baş kaldıranın başı kesilir, bilmiş olun. Gözünüzün önünde reislerinizi kestim, kanını akıttım. İstediğim yere, istediğim gibi girdim. Şimdi de istediğim gibi çıkarım. Piri Reis, komutan Pietro bizden kelleni istiyor. Ona kelleni götürmek büyük bir zevk olacak. Bu zevki size yaşatmak isterdim.
Ama maalesef toyumuz var. O yüzden Pietro sizin kellelerinizle yetinecek. Sırtımızı kalleşlikten kolladın efendi baba. Sağ olasın. Yarana tez şifa lazım. Ver elini evlat. Ver elini. Bu el zalime zeval vermek için uzanır. Mazluma umuttur. Akıncı Bey'i Derviş Hüseyin baba. Sen beni nereden tanırsın evlat? Zalime zeval veren, mazluma umut olan elinden baba. Hatırladın beni. Muhyiddin Piri. Maşallah. Büyümüş aslan gibi bir yiğit olmuşsun. Amcan Kemal Reis'le deryalara açıldığını duyardım. Nihayetinde seni görmek nasip oldu. Çok şükür. O gün senin elinden yardım, Sultan Mehmet Han'ın elinden kuvvet aldık baba. Böylece deryalardan deryalara koştururuz. Devletimiz var olsun. Amin. Şimdi de Oruç Reis'le Hızır'a yoldaşlık ederiz. Maşallah. Büyük Fatih'in maneviyatından nasiplenen yiğitler bir oldu. Ne mutlu umut bekleyen deryalara. Ne mutlu devlete ve alemi İslam'ın istikbaline. Yaranı bir an önce saralım da daha fazla acı çekme. Nasılsa sohbet edeceğimiz vakit çok olacak. Hadi. Sen bize yeniden el uzattın ya, yaramıza bundan büyük şifa olmaz Derviş baba. Barbarossa, Eilesa, Hele, Barbarossa.